Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Bitcoin ve kriptolar inceleyeceğiz. Tarihi bir çöküşe tanıklık ettik ve bundan sonraki olası hareketler nelerdir bunları incelemeye çalışalım. Yasal uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir diyelim ve artık başlayabiliriz. Arkadaşlar bakın böyle bir haftalıkta yükseliş trendi var ve burada Bitcoin'de burası alt destek dersek ve üstte böyle bir trend çizersek çizgisi şu bölge arasında, yani buradaki bu bant aralığında hareket ettiğini görüyoruz fiyatın. Peki şöyle bir klonlarsak arada böyle sapmalar da olabilir. Yani şu bölgeye doğru bir yükseliş geldiğinde aslında normal bir hareket olarak gözlemleyebiliriz. Bu bölgede 140 bin dolar civarı. Şu an Bitcoin'de herhangi bir sat sinyali yok. Yani şöyle alt banda çarpsa tekrar yukarılara doğru gitse herhangi bir sorun teşkil etmez. Burası gayet normal bir şekilde devam ediyor. Düzeltmesini, aşırı manipülasyon da olabilir. Düzeltmesini yaptı ve bundan sonra gelebilir. Burada da böyle bir düşüş vardı. Bu Bitcoin bazında bir sıkıntı yok ama altcoin'ler ciddi anlamda yani yok olma derecesine gidenler oldu. Belki de sıfırlananlar olmuştur. Tabii hepsi yani yüzlerce binlerce olduğu için ciddi anlamda değer kayıpları oldu. Onları biraz sonra inceleyeceğiz. Önce Bitcoin'den başlayalım dedim. Şimdi aylıkta baktığımızda bakın herhangi yine bir esas sinyali yok. Yani pivot çizgisinin üzerinde MACD al sinyali hala devam ediyor. Haftalıkta yine orta vadede bakın şöyle dikkat ederseniz buradaki kahverengi hareketli ortalaması bizim için bir al sinyali görevi görüyor. Yani burada geldiğinde fiyat burayı ucuz bölge olarak kabul ediyorlar ve buradan fiyatı çevirdiklerini ve buranın alım olarak fırsat gördüklerini, buradan alıcıların fiyatı yukarı doğru ittirdiklerini görüyoruz. Bu da bizim için şu an pozitiflik devam ediyor diyebiliriz. Yakın zaman diliminde günlüğe baktığımızda günlükte de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olması yine güzel bir yani pozitif bir sinyal diyebiliriz. Şu an herhangi bir yine çok ciddi bir trendin bittiği anlamında gelecek bir sinyal yok. Şurada böyle bir destek çizersek şurası bizim için destek olarak çalışacak bölge. Eğer fiyat tekrar buranın altına sarkarsa ve kalıcı olursa o zaman negatif, yani artık trend çok ciddi anlamda tehlikeye biniyor diyebiliriz. Kısa vadede yani günlükte. Şöyle bir hareketli ortalamayı açarsak da yine bu bölge bakın 200 günlük hareketli ortalamanın olduğu günlükte. Yani bu bölgenin altında kalıcı olmaması gerekiyor. Tekrar peki yakın zaman diliminde alım yapmak için veya bir ticaret yapmak için nereleri değerlendirebiliriz? Şöyle 2 saatliği açtığımızda bakın 2 saatliği açtığımızda şuradaki bir dikitasyon ufak bir bölge var. Şimdi fiyat hareketi burada ne gibi değişiklikler yapabilir? Şöyle bir, eğer tabii pazartesi gününü beklersek ve o günün açılışında Çin'den gelecek haberler, Amerika'dan gelecek haberleri, daha sonrasında neler yaşanacağını baktıktan sonra alım yaparsak daha garanti olur. Ama ben erkenden alım yapmak istiyorum, bu fırsatı kaçırmayayım dersen şöyle bir yukarı hareket şuradaki fitili temizledikten sonra aşağı inerse ve şuradaki bir destek çizdiğim destekten tekrar dönerse artık bu destek bizim için çalıştı. Buranın altı stop olmak kaydıyla, yani buradan işte %2-3 gibi bir stop olmak kaydıyla bir alım denenebilir. Buradaki alıcılar takip edildiği süreçte işte bu şurada satıcıların yığıldığı bölgeye kadar %10'luk bir kar getirisi sağlamış olur buradan alım yapacak olan kişiye. Bu şekilde bir hareket gözlemleyebiliriz. Tabii dikine gidebilir mi? Dikine de gidebilir. Yani burası kripto, her şey olabilir. Yani buraya önce burayı alır, burada bir birikim yapar, sonra da gidebilir. O zaman burası bizim için değerli bir bölge olur. Çünkü burada birikim yaptı ve yükseldi deriz. Ama şu an herhangi bir alıcı yok. Şu an bekleme sürecindeyiz. Veya şu bölgeye geldiğinde fiyat burası değerlendirilebilir bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Tabii fiyat alıcıyla buluşursa, yani buradan bir alıcı geldiğini görmemiz lazım. Ciddi anlamda yeşil muma ihtiyacımız var. Ve şu yeşil hareketli ortalama da böyle aşağı geldiğinde şunun üzerine çıkıp kalıcı olursa o zaman daha da güçlü bir sinyal diyebiliriz. Kısa vadede işte %2-3 gibi
zarar kes yaparak bir ticaret yapılabilir. Peki bundan önce neler yaşandı? Bir de ona bakalım. Daha önceden böyle bir fiyat hareketi gözlemlediğimizde yani bunu nasıl değerlendirmişler ya da bundan sonra gelecek fiyat hareketleri günümüzde de gelirse nasıl değerlendirebiliriz diye bir bakalım. Burada geriye gidiyoruz. 2020'deki büyük dump olduğunda yani büyük sıfırlama, likidasyon olduğu bölgeye gidiyoruz ve burayı inceleyeceğiz. Şimdi tekrardan ben haftalık mum açmak istiyorum. Şöyle daha net bir şekilde görünüyor. Bakın burada da ciddi bir düşüş gerçekleşmişti. Yani şuradan pandemi haberiyle birlikte işte 3 hafta boyunca hatta son hafta çok sert bir şekilde düşmüştü. Çoğu insan yine parasının hepsini kaybetmişti. Şöyle bakın geniş bir açıdan bakarsak burası omuz baş. Burası da bir omuz hareketi oluyordu. Ve bu çalıştığında ters omuz baş omuz yani topa çalıştığında ciddi bir rally getirmişti. Tabii bu Bitcoin böyle bir düşüş gerçekleşmediği için bu Bitcoin için geçerli olmayacak. Bu şu anki altcoin'ler bazında bunu anlatacağım. Bu hareketi unutmamanız lazım. Burada bakın büyük omuz, baş omuz yani büyük topo ve buradaki sağ omuz da kendi içerisinde yine e, gözlemliyoruz ki burada da bir omuz baş omuz var. Peki burada iç içe yani bir topo oluşumları gerçekleşiyor. Peki bu hareket bakın şu bölgedeki hareket aslında bir akümülasyon hareketi. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Wyckoff bakın şuradan açacağım hemen. Şuradan fiyatı yan yana koyduğumda şu hareket akümülasyon hareketi. Bakın bir dip daha sonra bir dip daha ve daha sonra spring yani burada sarkma bölgesi. Daha sonra fiyat şu bölgede biraz oyalanıp yürüyor. Şimdi fiyata bakarsak bir dip, ikinci dip, sapma bölgesi. Daha sonra burada biraz oyalanıyor ve buradan sonra yukarı trend hızlı seri bir şekilde başlıyor. Bu bir yükseliş. Peki bundan başka örnek var mı? Bakın. Daha sonra şu bölgede de yaptı. Buradan yine günlükte bakabiliriz. Burası 2000 işte şöyle bakalım 2024 yani geçen sene yapmış. Yine bakın fiyat şöyle yan yana yapalım. Evet bakın bir dip burada, bir dip yine burada. Bir sapma hareketi sapmadan sonra şurada hafif bir yassı hareketi, yassı hareketinden sonra ciddi bir yükseliş. Yani şöyle bir çizersek burası bir dip, iki dip sapma hareketi. Sapma hareketinden sonra ufak bir birikim ve ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz. Yani burası yine aynı akümülasyon hareketini Wyckoff hareketini yapmış. Peki Wyckoff'ta başka hareket şöyle baktığımızda illa bu sapma olmasını şart değil. Yani olmadığı zamanlar da olabiliyor. Ama sapma hareketi olduğu zamanlar daha ne oluyor bizim için e, ciddi anlamda fiyat ucuzlamış ve fırsat olarak kullanabileceğimiz bir bölge karşımıza çıkıyor. Peki yani Bitcoin'de şu an olası hareketler geçmişte örneklerini verdik. Günümüzde de herhangi bir bozulma gözlemlenmiyor. Şu bölge bizim için değerli. Bakın bir daha çizelim burayı. Bu bölge bizim için değerli bölge. Burası kaybedilmemesi önemli. Eğer bura kaybediliyor ve fiyat daha da aşağı iniyorsa o zaman işte sıkıntı büyüyecek. Yani zaten büyük olan sıkıntı 10 kat daha büyüyecek. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da önce büyük zaman diliminde şöyle aylık bazda bir bakalım. Büyük bir çanak oluşmuş. Bakın büyük bir çanak oluşmuş. Ve bu çanağı bir kez test etti ve ciddi anlamda fiyatın geri çekildiğini görüyoruz. Şöyle yine aylıkta baktığımızda bir MACD'de al sinyali var ve ciddi güzel böyle mumların üzerinde bir al sinyali. Yani temiz bir yükseliş sinyali oluyor. Peki haftalıkta yani bakın şöyle bir pivottan desteğini almış ve dönmüş. Yine bu bölge bizim için değerliydi. Terk edilen bölgede alıcıların yerleştiği bölgede yine alıcılar burada tekrar aynı bölgeden yerleştik. Yani yukarıdan satıp aynı yerden tekrar aldıma geçtiklerini gözlemliyoruz.
Bu bölge bizim için kaybedilmemesi gereken bölge. Yani bu bölgenin kaybedilmesi fiyatın çok da aşağılara geleceğini söyleyebiliriz. Burası bizim için yani ölüm kalım mücadelesinin verileceği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Yani haftalıkta şu an herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşanmıyor. Aylıkta zaten pozitif. Çanağı katlama hedefi işte 4 olarak düşünürsek 8.000 dolara doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. Günlük bazda baktığımızda yine bakın burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması, yine bakın burada açık mavi olan hareketli ortalamamızdan destek aldığını gözlemliyoruz. Üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Yine bu bölge şu an bekleme aşamasında. Yani şu an aslında herkes pazartesiyi bekliyor. Pazartesi acaba Çin'den veya Amerika'dan ikinci bir, üçüncü bir haber geldiğinde fiyat nasıl hareket edecek diye bekliyor. Fiyatın burada biraz birikmesi, toplanması, akümüle olması ve daha sonra bir kendine yön belirlemesini için herkes tetikte diyebiliriz. Tabi buraları fırsat olarak düşünen insanlar alımlarını gerçekleştirdiler. Hatta birçok kişi belki %80 düşmüş olan bir kriptoyu aldığında birkaç saat içerisinde 2x, 3x kazananlar oldu. Tabii her şeyini kaybedenler de oldu. Ethereum'da bu şekilde bakın günlükte de yine pivotun altında, pivot çok uzakta olduğu için bu yatayda biraz burada birikim yapabilir. Bu pivot tekrar şöyle geldiğinde tekrar üzerine çıkarsa o zaman daha da güvenilir bir hareket gözlemleyebiliriz. Şu an bekleme aşamasında. Biz de bu fiyat hareketlerinin toparlanmasını bekleyeceğiz. Peki altcoin'ler diğerlerinde şöyle bir bakarsak işte mesela Curve'ye bakalım. Haftalıkta açtığımızda bakın mesela Curve ciddi anlamda toparlanma evresinde olan bir kriptoydu. Bakın büyük zaman diliminde kendisini pivotun üzerine atmıştı. Yani uzun bir süre orada toparlanıyordu. Aylık bazda daha erken olmasına rağmen yani bu tabii öncesi olmadığı için zaman diliminde aylık MACD pek işlemeyecek. O yüzden biz buna hareketli ortalamalardan aylık olarak bakacağız ve şu an pozitifti ve artık negatife döndü. Tekrar pozitif olması için 0.55'in üzerinde aylık olarak bir kapanış yapması gerekiyor. Haftalık olarak yine bakın güzel bir kesişim geliyordu. Yani 200 günlük hareketli ortalama haftalıktaki hareketli ortalamayı şu bölgeden kesişimler geldiğinde ve fiyat şurada hareket ettiğinde daha yukarı doğru taşımasını bekliyorduk. Ta ki bu bölgelere doğru yerleşmesini yani 1.5'lara doğru yerleşmesini bekliyorduk ama çok büyük bir çöküş gerçekleşti ve artık fiyat hareketi bozuldu. Yani fiyat çok ciddi anlamda manipülasyona uğradı. Günlük baktığımızda yani 200 günlükte yukarıda kaldı. Çok yukarıda kaldı. Tekrar fiyatın buraya çıkıp burada birikmesi lazım. Yani burada tutunması lazım. Çünkü dikkat ederseniz bu 200 günlük üzerinde kaldığı an yukarı doğru gidiyor. Burada da bakın yine yukarı doğru gitti. Şu bölgede de yine kalıcı olduğu an yukarı gidiyor. Yani şu bölge artık çok uzak ama buradan alanlar isterse değerlendirebilirse yani buradan ben tutarım bu riski göze alıyorum diyenler sadece şuradan yukarı bile gitse %40 artı bir de bunun üzerine 200 gün üzerinde kalıcı olursa ve devam edeceğim derse eğer kriptoların geleceğine inanıyorsa bu kriptoya güveniyorsa bu şekilde bir hareket gözlemleyebiliriz ama şu an tabii ki belirsizlik devam ediyor. Haftalıkta peki formasyon ne var? Bakın şöyle hareketli ortalamaları kapatsak fiyatı sadeleştirelim. Burası bizim için bir destek ve direnç olarak çalışmış bölge. Bakın bu bölge yani direkt şöyle bir omuz hareketi, şöyle bir baş hareketi. Bu da bizim için bir omuz hareketi olarak düşünebilirsek. Böyle bir uzun vadeye yayılmış bir hareket gözlemliyoruz. Tabii bu çalışır mı çalışmaz mı ilerideki zaman diliminde şahit olacağız. Peki az önce belirttiğimiz Wyckoff akümülasyon hareketi burada da gerçekleşmiş. Şimdi bir inceleyelim. Fiyatı biraz daha daraltalım şöyle bir daha açalım. Bakın burada fiyat hareketi bakın dip ikinci dip bir iki dip daha sonra bir
Spring bölgesi, bakın şu bölge. Yani baş hareketi aslında bu akümülasyona göre spring hareketi olabilir. Sapma hareketi burada olabilir. Şu bölgede de yine bizim için dönüş sinyalinin geleceği bölge. Yani aslında bir sağ omuz. Ama biz az önce Bitcoin'e baktığımızda ne gördük? Sağ omuz kendi içerisinde de omuz baş omuz yapabiliyor. Yani bu büyük bir, evet, omuz baş omuz. Ama aynı zamanda sağ omuzda, yani şu bölgede kendi içerisinde bir omuz baş omuz yapabilir ve buradan sonra böyle çıkabilir. Bu da zamana yayılacak bir fiyat hareketi gözlemleyeceğimiz anlamına geliyor. Çok hızlı bir yükseliş gelir mi? Yani geçen 2020'deki gibi büyük bir likiditasyondan sonra gelecek bir rally olabilir mi? Onu önümüzdeki aylarda gelecek haberler ve fiyat hareketleri belirleyecek. Artık para akışına göre gerçekten ya büyük rally ya da artık elveda diyeceğiz. Kripto paraların, yani altcoin'lere böyle bir dönem mi gelecek? Şu an belirsizliğini koruyor. Şöyle, şu an bunun için diyebileceklerimiz bu kadar. Yine bir altcoin daha bakarsak, mesela Swap, işte şöyle Sushi Swap. Mesela bu da kriptolardan bir tanesi. Yani bayağı bir düşmüş. Peki burada ne gözlemliyoruz? Yine burada bu fiyat mesela şu bölgenin üzerine atması lazım. Şurada bir kalıcı olması lazım. Daha sonra bir hareket gözlemleyebiliriz. Bu da yani bakın şurada 200 günlük hareketli ortalamaların yaklaştığını, bakın şöyle bir yaklaşım söz konusuydu. Ya birkaç hafta daha burada akümüle olduğunda bir kesişim ve fiyatın bunun üzerinde kalmasıyla birlikte ciddi bir yükseliş trendine girme potansiyeli barındırıyordu ama artık yok. Yani bu ciddi anlamda grafikleri ve her şeyi bozduğunu söyleyebiliriz. Burada 200 günlük bakın şurada pivot, aylık büyük bazda şöyle pivotun üzerinde bir kalıcı olmadıkça herhangi bir şey diyemeyiz. Yani şu an fiyat hareketinin anlamlandırmak erken, ama 200 günlük yaklaştı ve buradan da bir yukarı hareket gördüğümüzde, evet, bu bizim için bir sapma hareketiydi. Bakın bir daha şöyle Wyckoff açacağım. Bu sapma hareketi, bakın Spring, yine şöyle iki tane bizim için bir dip ve sapma. Yine bakın burada birinci SC, işte ST bölgeleri ve sapma hareketi. Buradan sonra bir dönüş olacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Eğer öyle bir dönüş oluyorsa burada alanlar ciddi anlamda kar getirisi elde edecekler. Yani bu sapmanın sadece bakın şu bölgenin üzerinde kalışı ve şuradan yükselmeye devam etmesi, bu kişi buradan aldığını düşünürsek sadece şu tepeye kadar gelmesi %300, yani 3 kat parasını katlamış olacak. Yine daha üst seviyeler de var. Buralarda düşünürsek tabi o dönemin şartlarına göre bakacağız. Yani evet, parasını çok fazla x yapabilecek bir durum söz konusu. Ama şu an bir şey demek için erken. Şöyle 4 saatlikte bakarsak, yani 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olması lazım. Yani riskler en az olsun istiyorsak bu şekilde olmasa, günlükte 200 günlük hareketli ortalama nerede? Burada. Burada kalıcı olacak. Zaten buradan alan kişi zaten buraya kadar geldiğinde %90 kazanıyor. Zaten şuradan aldığında 200, %300. Bugün alsa, şu an alsa %36'lık bir yine kar getirisi sağlamış oluyor. Şu ciddi anlamda burada bir satıcının yerleştiği bölge var. Mesela bu bölge öncelikle geçilmesi lazım. Yani bu fiyata güvenmek için şurada bir kalıcı olması lazım. Daha sonra yükselirse o zaman buradan alan kişi şöyle bir %12 stoplu takip edebilir. Hem 200 günlük altında hem de buradaki ciddi anlamda satıcılar geçildiği için, işte biraz kendine güveniyorsa, buradan bu riski alabiliyorsa, buradan %10 stoplu mesela şu bölgeden alabilir. Veya ben bütün riskleri göze alabiliyorum deyip buradan direkt alış yapabilir. Daha sonra şurayı bekleyebilir. Yani şu bölgeden bugün alış yapılsa, şu bölgeyi beklese %27'lik bir kar getirisi sağlamış olur. Ama tabii erken şu an hiçbir şey
net değil. Şimdi Bitcoin'e bakarsak büyük dump'tan sonra güvenilir seviye neresi olmuş? Şöyle yapalım. Biz normal Bitcoin seviyesini biz perpe bakmayacağız. Normal Bitcoin seviyesine bakacağız. Şöyle günlükte bakın hareketli ortalamayı açtım. Büyük bir dump geldiğinde fiyat çok ciddi anlamda düştüğünde fiyat nasıl hareket ediyor? Bir de buna bakalım. Şimdi 200 günlükte 200 günlük çok yukarıda kalıyor mu? Kalıyor. Şimdi o zaman bizim buralarda alım yapmamız bir anlam ifade ediyor mu? Hayır. Yani sadece risk, çok büyük bir risk almış oluyoruz. Ama buradan sonra hareket edecek fiyat hareketi bize nerede güven verecek? Şu bölgede bize güven verecek. Yani bakın şu bölgeye yetiştiği zaman bize güven verecek. Buraya hatta kutu içerisine alalım. Bu bölge bizim için güven vereceği bölge. Niye? Çünkü burada ne zaman stop olacağımız belli. Tekrar 200 günlüğün altına saparsa ve burada 1-2 gün burada satış olursa, kalıcı olursa 200 günün altında, tamam deriz. O zaman evet, burası bizim için bir stop olduk. %7'lik bir stop oluruz. Ama 200 günlüğün bakın üzerine çıktığında kalıcı oluyor. Altına inmiyor. Altında kalıcı olursa zaten büyük tehlike. Altına inmiyor. Fiyat bu şekilde devam ediyor. Bak 2020'de böyle oldu. Yine çok yakın, ben bütün riskleri göze alıyorum diyen de şuradaki bak pivot nasıl aşağı geliyor. Bu pivot aşağı geldi. Bunun üzerine çıktı. Bakın şurada bir alım yaptığımızı düşünürsek ta ki altında iki tane kapanış. Bir tane kapanış yapıyor. İkincisinin üstüne çıkıyor bakın. Şu bölgede. Yine bir tane kapanış. İkinci kapanış satıcısı. Üçüncüsü yine üstüne çıktığını görüyoruz. Yani pivotun altına sarkmayacak şekilde bir alım yaptığında ve altında kapanış olduğunda 2 veya 3 kapanış, 3 gün kapanış olduğunda satmak kaydıyla bu şekilde de bir alım yapabilir. Erkenden alım yapmak istiyorsa, bu büyük çöküşü değerlendirmek istiyorsa. Ama tabii her zaman böyle bir devamı olacak diye bir garanti yok. Şu an hiçbir şeyin garantisi yok. Geçmiş fiyat hareketleri bu şekilde. Yani işte biz yok olduk, kül olduk, artık bir daha hiçbir şekilde yükselmeyecek diyemeyiz. Büyük çöküşlerden sonra fiyat hareketleri bu şekilde dönebiliyor. En güvenli bölgeler 200 günün üzerinde yine fiyat hareketini gördüğümüzde oluyor. Ve ilk sinyaller de yine günlükte şöyle pivot çizgisinin, yani yeşilin üzerinde, hareketli ortalamaların üzerinde hareket ettiğinde artık burası bizim için bir destek seviyesi sayılıyor. Ve bu destek seviyesinin altına girmedikçe ya da hareketli ortalamanın altında 2-3 gün kapanmadıkça biz fiyatı tutmaya ve takip etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde hareketleri gözlemleyebiliyoruz. Bakın burada da zaten şu en dip burası. Buranın üzerine çıktığında şu hareketli ortamı kapatalım. Hatta hepsini silelim. Şu bölgenin üzerindeki tekrar fiyat kendini attığında, eğer buradan bir alıcı gelirse, yani buradan bir yakın stoplu tekrar en alttaki şöyle alıcıya bir stop koyarsak, %10 stoplu mesela, şöyle bir strateji de benimsenebilir. Ben buradan aldım. Stopum burası. Ama bunun altında gelmedikçe fiyatı tutmaya devam edeceğim diyenler buradan yukarı doğru götürüyor fiyatı. Ve zaten o zaman 6000, yani büyük bir manipülasyon olmuş. Birçok kişi parasını kaybetmiş. Buradan alan bir kişi burada yakın %10 stop bir şekilde girdiğinde devasa bir rally'yi ne yapıyor? Dipten almış oluyor. Yani bu rally'yi dipten almış, böyle kazanmış oluyor. İşte bu risk siz kendiniz için düşünebilirsiniz. Tüm paranızda asla, yani kademeli olarak alım, işte bunları dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçlerde stoplu alım, yani stop olacaksın. Belli bir yeri belirleyeceksin kendine. Umarım sizler için faydalı olmuştur.
büyük düşüşlerde neler gözlemliyoruz? Ne gibi stratejiler benimseyebiliriz? Bunlardan biraz bahsettim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi analizlerimizdir. Değerlendik geçmiş fiyat hareketlerini. Günümüzdekiler nasıl oluşacak diye evet bekliyoruz. Pazartesi açılış önemli bizim için. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.